Çanakkale Savaşı öncesi 200 yıl boyunca hiç yenilmeyen İngiliz ve Fransız donanması 18 Mart 1915 günü toplam irili ufaklı 231 adet gemi, 4 denizaltı ve 1155 topla Çanakkale'de hazır bulunuyordu. İşgal kuvvetleri işlerini şansa bırakmamak için tam 480.000 kişilik orduyla Çanakkale'ye geldiler. Savaşı kaybedip kaçarken geride 375.000 kayıp bırakan işgalciler 105.000 askerle arkalarına bakmadan geri döndüler. Osmanlı ordusunun asker sayısı ise 315.000 civarındaydı. 250.000 şehit verdiğimiz bu savaşta ismi ve memleketi bilinen şehit sayısı ise sadece 50.000'dir. Geriye kalan 200.000 civarındaki isimsiz kahramanımız kanlarıyla suladıkları Çanakkale topraklarında huzur içinde yatmaktadır. Çanakkale Savaşı ile ilgili birazdan bahsedeceğimiz kahramanlık hikayelerinden birkaçı bile savaşın nasıl bir atmosferde geçtiğini gözler önüne sermemize yeterli olacaktır. Koca Seyit adıyla bilinen Edremitli Seyit Onbaşı, mekanizması bozulan bir topun tam 276 kilo olan mermisini sırtlayıp topu namluya sürmüş ve Ocean adlı İngiliz zırhlısını vurarak Çanakkale'nin kolay kolay geçilemeyeceğini adeta tüm dünyaya haykırmıştı. Ertuğrul Koyun'u savunmakta olan Ezineli Yahya Çavuşsa 63 kahraman silah arkadaşıyla 3000 kadar düşman askerine tam 12 saat boyunca karşı koydular. Yahya Çavuş ve arkadaşları gece yarısı Harapkale'deki bölüklerine çekildiklerinde sadece 3 kişi kalmışlardı. Savaşa katılan 4 denizaltıdan biri olan Turkuaz adlı Fransız denizaltısı topçu Müstecip Onbaşı tarafından vuruldu. Karaya oturan denizaltı mürettebatıyla beraber ele geçirildi. 18 Mart'ın en kritik noktalarından biri de Dardanos tabyasıydı. Orada da bir kahramanlık hikayesi yazıldı. Boğaz girişine hakim olduğu için İngiliz ve Fransız gemilerinin ilk hedeflerinden biriydi. Tabya, top mermileriyle sarsılırken Üsteğmen Hasan sevinçli bir haber aldı. Bir kızı olmuştur. Hemen mevki komutanı Cevat Paşa yanına gelerek Üsteğmen Hasan'a bir gün izinli olduğunu söyler. Ama o, komutası altındaki askerleri terk etmez. Yoğun top atışı sonucu kendisi gibi kahramanca direnen Teğmen Mevsuf'la birlikte şehit olur. Şehit düşen 2500 askerin göğsünden içinde kesilmiş saç tutamları olan oyalı mendiller çıktı. Belli ki eşinin, nişanlısının, sevdiğinin veya çocuğunun saçlarıydı bunlar. Göğsünde o mendilleri taşıyarak çarpışan ve şehit düşen askerlerimiz yine göğüslerinde oyalı mendilleriyle defnedildiler. Tam bir cehennem haline gelen Çanakkale Savaşı'nda metrekareye tam 6.000 mermi düştüğü hesaplanmıştır. Bu oran dünya savaş tarihinin en yüksek oranıdır. 2 merminin havada çarpışma olasılığı 600 milyonda birken Çanakkale'de bu şekilde çarpışmış onlarca mermi bulunmuştur. Çanakkale Savaşı'nda erkeklerle birlikte keskin nişancı kadınlar ve piyadeler de ön safta savaşarak ortak bir mücadele verdiler. Modern anlamda yetişen ilk Türk hemşiresi Safiye Hüseyin Elbi, Çanakkale Savaşı'na gönüllü hasta bakıcı olarak katıldı. Kerime Salahor, Münire İsmail gibi Türk kadınları da Çanakkale'de hasta bakıcılığı yaparak büyük bir fedakarlık örneği gösterdiler. Çanakkale Savaşı'nda doktorlar da askerler kadar yoruldular. Ümitsiz vakalarla hiç ilgilenmeyip kurtulma şansı olanlara öncelik verildi. Bir doktorun önüne kendi oğlu getirildiğinde kurtulma şansı yok diyerek diğer hastayı istemiş ve oğlunun mezarına ancak bir sonraki gün gidebilmişti. Savaşta öğrencilerinin askere alınması nedeniyle tıbbiye 1915 tarihinde bir yıllığına eğitime ara verdi. O yıl hiç mezun verilmedi.
Resmi kayıtlara göre Çanakkale cephesinde Galatasaray'ın 23, Fenerbahçe'nin 5 ve Beşiktaş'ın da 2 futbolcusu şehit olmuştur. Bir bölgeye çıkarma yapan 2000 kişilik İngiliz ve Fransız bölüğü, bölgede bulunan selvi ağaçlarını Türk Birliği sanıp çıkartma yaptıkları yerden kaçarak bölgelerini terk ettiler. Bu olay yıllar sonra kendi raporlarında ortaya çıkacaktır. Boğaz'dan kolayca geçeceklerine emin olan İngiliz amiral Sackville Gard'ın Türk topçularının ateş saldığı Boğaz'da İngiliz donanmasının 3 önemli gemisinin batması, birçoğunun da büyük yara alması sonucu önce sinir krizi geçirdi ve ardından da aklını kaybetti. Savaşı kazanacağına emin olan İngilizler, İstanbul'da kullanmak için üzerinde 120 gümüş para yazıp bastırdıkları banknotları yanlarında getirdiler. Ne var ki bu banknotlar da tıpkı işgal kuvvetleri gibi Çanakkale Boğazı'nı geçememiş ve Boğaz'ın derin sularına gömülmüştür. Mısır'da askerlerin kayıtlarını tutan bir katip sürekli olarak Avustralya ve Yeni Zelanda ordu birliği yazmaktan sıkıldığı için kelimelerin baş harfi olan Anzak kısaltmasını bulmuş, bu kısaltmada dünya tarihine geçmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, savaşta ölen Anzak askerlerine ve annelerine hitaben, onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır sözleriyle biten bir mektup yazarak savaş hukukunun nasıl olması gerektiğini tüm dünyaya göstermiştir. Mektubunun İngilizce tercümesi hala Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da bulunan Atatürk anıtında yazılıdır. Her yıl 25 Nisan tarihinde 10.000'den fazla Avustralyalı ve Yeni Zelandalı Gelibolu'ya gelerek Anzak gününde yapılan anma törenine katılmaktadır. Çanakkale'de yaşadıkları muazzam yenilgi, Avustralyalıların ulus bilinci edinme sebeplerinin arasında gösteriliyor. Çanakkale zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır. Bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.